Selamlar sevgili izleyenler. Videomuz 3 fonksiyonlu logolu manet, logolu elcik ve topuz takımları montaj uygulaması ile ilgili. Aksesuarlarımızı daha ekonomik olduğu için set halinde 3 parça olarak yurt dışından sipariş ettim. Buradaki amaç ayrı ayrı almaya kalkınca çok maliyetli olmasıydı. İçeriklere bakacak olursak manetlerimiz 3 fonksiyonlu, elinize göre uzatılıp kısaltılabiliyor, yarısı yukarıya katlanabiliyor, 6 kademe ayarı sayesinde fren sertlik ayarı yapılabiliyor. Ayrıca PGX logolu. Elciklerimiz de aynı şekilde PGX logolu ve çok iyi kavranıyor. Topuzlarımız set ile uyumlu. Orijinal topuzlarımızın aksine elcikler ile bir bütün halinde. Montaj kısmında bize gerekli olanlar orijinal manetleri sökmek için 10 ve 8 mm lokma uçları ve çatal ağız anahtar, 2 numara yıldız uç ya da tornavida, fren teli içinse karga burun pensedir. Yeni manetlerimiz için 2,5-3 numara alyan uçları, orijinal parçamızın bağlantı aparatlarını kullanacağımız için yine 10 ve 8 mm lokma uçları ve çatal ağız anahtar, 2 numara yıldız uç ya da tornavida, fren teli için yine karga burun pense gerekli. Orijinal gidon topuzunu sökmek için 3 numara yıldız uç ya da tornavida, elciklerimiz içinse uzun düz tornavida, gaz kelebeği tarafı içinse maket bıçağı gerekli. Bu saydığım parçaları açıklamalar kısmında belirteceğim. Ben çok önceden uyguladığım için görseller üzerinden açıklayacağım. Bu videolara başlama sebebim ürünleri uyguladığım arkadaşların birçok kez söylemesiydi. Arzu edenlere alma ve uygulama konusunda yardımcı olurum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Her videoda belirttiğim gibi orijinal parçalarınızı korunaklı bir şekilde muhafaza edin arkadaşlar. İzlediğiniz görsellerde paylaştığım üzere 8 çeşit rengimiz bulunmakta. Başlayalım. Clap. Ben ilk olarak sağ manetimizi takmıştım. Orijinal manetimizin sabitleme vidasını kullanacağımız için aletlerimiz aynı olacak. Burada size hangi şekilde kolay gelecekse öyle işlem yapın. Ben üstü 10 mm lokma ucu ile 6-10 numara çatal ağız anahtar ile tutturarak söktüm. Bu ikisi gerekli. Çünkü üstü gevşetirken altta dönüyor. Sabitleme vidamızı, lokmalarımızı söktükten sonra çıkartıyoruz. Orijinal manetimizi yuvasından çekiyoruz ve kenara koyuyoruz. Yeni manetimizi yuvasına göre ayarlayıp vidamızı takıyoruz ve lokmalarımızı söktüğümüz gibi sıkıyoruz. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Burada üstte 2 numara yıldız ucumuzu, altta 8 mm çatal ağız anahtarımızı kullanıyoruz ve sabitleme vidamızı çıkartıyoruz. Şimdi plastik gizleme aparatımızı geriye doğru çekerek biraz alan açıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız fren telini rahat çıkarmak. Orijinal manetimizi yuvasından yavaşça çıkartıp ters döndürüyoruz. Fren telimizin başını karga burun ile tutup esnetip yuvasından çekiyoruz. Yeni manetimizi elimize alıp ters çeviriyoruz. Aynı şekilde söktüğümüz gibi fren telimizi karga burun ile yuvasına oturtuyoruz. Burada fren telini çok çevirmeyin, zarar vermeyin. Ardından manetimizi sabitleme yuvasına göre ayarlayıp altta 2 adet müşürümüz var. Bunlara geçtiğinden emin olup vidamızı içine sokup söktüğümüz gibi sıkıyoruz. Gizleme plastiğimizi de eski haline geri getiriyoruz. Gelelim fonksiyon ayarlarına. İlk olarak 2,5 numara alyan ucumuzla elimize göre iki tarafı da uzatıp kısaltabilirsiniz. İkinci olarak 3 numara alyan ucumuzla sertlik ayarını gevşek ise sıkarak 1 ila 6 arasında esnekliğini ayarlayabilirsiniz. Üçüncü olarak yine 3 numara alyan ucumuzla sıktığımız yerden manetimizin yukarıya kırma fonksiyonunu sıklığını ayarlayabilirsiniz. Diğer kısımlarda gevşeklik var ise yine bu aletlerimizle sıkabilirsiniz. Manet uygulamamızı tamamladık. Paylaştığım görseller eminim ki sizler için çok faydalı olacaktır. Hadi geçelim elcikler ve topuzlarımıza. Burada ilk olarak söylemek istediğim elcikleri çıkartmak için iki yöntemin olduğu. Elciklerimiz eski, yıpranmış, hasar görmüş, iyi kavranmıyor ise maket bıçağı kullanarak kesip kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Ancak yeni, temiz, yıpranmamış durumda ise bahsedeceğim yöntem ile biraz kuvvet uygulayıp çıkartabilirsiniz. Ben zarar vermeden orijinal elcikleri çıkartabildim. Bunun için gerekli olan sadece uzun düz bir tornavida. Çok ince ya da çok kalın olmasın. Öncelikle 3 numara yıldız ucumuzla topuzlarımızı çıkartıyoruz. Vidaları biraz sıkı olabilir, güç kullanmanız gerekebilir. Ayrıca ağırdır. Düşürüp hasar vermemeye özen gösterin. Sol elciğimizin gidon demiri ve elcik arasına düz tornavidamızı en başına kadar sokuyoruz. Çıkartıp her yanına bu işlemi yapıyoruz. Bundaki amaç sürülmüş olan yapıştırıcıdan elciyi kurtarmak. Daha sonra tornavidayı herhangi bir yerine tekrar sokuyoruz ve elciyi sağ sol yaptırarak kendimize doğru çekiyoruz. Tornavida bu arada içinde olmuş oluyor. Uçta hafif boşluk oluşacaktır. Oradan itibaren
işimiz daha kolay. LG'mizin en başındaki çıkıntıdan ve topuz tarafından çekerek ve aynı işlemi devamlı sürdürerek LG'mizi çıkartıyoruz. Gidonumuzdaki yapıştırıcı kalıntılarını bir bezle güzelce temizleyip yeni ürünümüzü sokuyoruz. Başını hafif geçirmişken PGX logomuzun karşıdan konumunu kontrol ediyoruz. Aşağıda ya da yukarıda kalmamalı, tam ortalanmalı. Yoksa LG'mizi geçirdikten sonra düzeltmek çok zor ve zahmetli olur. Akabinde göbekten ve topuzdan ileriye doğru itmek suretiyle baskı uyguluyoruz. Sonuna kadar tam oturuncaya dek bunu sürdürüyoruz. Sağ tarafa geldiğimizde maket bıçağı da gerekli olacak. Burada topuz tarafında gaz kelebeği çıkıntıları var. O çıkıntıları dipten kesmemek kaydıyla maket bıçağı ile kısaltıyoruz. Eğer bu işlemi uygulamazsak orijinal LG'mizi çıkartamayız. Çıkıntıları kısalttıktan sonra düz tornavidamızı sokup uca kadar itiyoruz. Böylece kelebeğe tutunan elcik çıkıntılarından bir tarafı kurtarıyoruz. Sol LG'mizde olduğu gibi bu LG'mizde de en baştaki çıkıntıdan ve topuz tarafından kendimize doğru çekerek LG'mizi çıkartıyoruz. Yeni ürünümüzü takmadan önce gaz kelebeğimizin topuz tarafında olduğu gibi en başında da çıkıntılar mevcut. Bunları yine maket bıçağı ile çok fazla dibe inmeden kısaltıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak alüminyum parçamız buraya tam oturmuyor. Son olarak PGX logomuzu kontrol ediyoruz. Topuz tarafından ve baştan ileriye doğru baskı yaparak bu kısmı da sonuna kadar itiyoruz. İşlemimiz biraz zahmetli oluyor ama orijinal parçalarımıza zarar vermemiş oluyoruz. Maket bıçağı kullanırken dikkat etmelisiniz. Kaydırıp diğer parçalara zarar vermemelisiniz. Ben ekstra olarak bir işlem daha uyguladım ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Topuzu elcikten ayırıp kendi alyan ve lokması ile ayrıca montaj ettim. Alyan vidası orijinal topuz yuvasına uyumlu. Yapıştırıcı kullanmanıza gerek yok. Ürün çok sıkı bir şekilde tutunuyor ve kaymıyor. 2 aydır kullanıyorum ve gayet stabil. Çok şık bir duruşu var. İlgi çekici bir ambiyans yaratıyor. Bu arada geniş olan kısmı sağa, dar olan kısmı sola takacaksınız. Videomuzu bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolara göz atmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.